Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 4x4 RGB matris yapacağız. Kanalımı ilk defa görüyorsanız abone olursanız sevinirim. İlk olarak devremizi hazırlayalım. LED'lerimiz ortak anot. Yataylarda anot bacaklarımızı birleştiriyoruz. Dikeylerde de dirençle renk bacaklarını birleştiriyoruz. Devre üzerinde bakarsak sanırım daha iyi anlaşılır. Birinci yataya pozitif verdiğimizde sadece ilk satırdaki ledleri yakabiliyoruz. Diğer satırları da yatayları değiştirerek yakabiliriz. ...16 led için 48 çıkış ihtiyacımızı bu şekilde 16'ya düşürüyoruz. Bu işleme multiplexing deniyor. Tabi her güzelin bir kusuru var. Gelin ona da bakalım. Örneğin bu iki ledi kırmızı yakalım. Ledlerimiz yanıyor fakat istemediğimiz ledler de yanıyor. Bunun sebebi diğer ledlerin de kesişim noktasında bulunması. Çok hızlı bir şekilde önce birini sonra diğerini yakarsak gözümüz aynı anda yandığını zanneder. Bunu da kodlarla yapabiliriz. Tüm kodları ve devre şemasını video sonuna ekledim. Biz ilk olarak loop kısmına bakalım. Buradaki 4 yukarıdan aşağıya satır sayısını belirtiyor. 8x8 led yapmak istersek burayı 8 seçebiliriz. Bu kısım shift register'lardan veriyi gönderdiğimiz kısım. Kanalımda kısa bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. Dilerseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Delay içindeki değer de LED'in yanma süresini milisaniye cinsinden belirtiyor. Burayı bilerek yüksek seçtim. 4 satırın aslında aynı anda yanmadığını daha rahat görelim. Şimdi delay değerini 3 milisaniyeye düşürelim. Bu şekilde 4 led de aynı anda yanıyormuş görüntüsünü elde ettik. Şimdi de bu sabit görüntüyü hareket ettirelim. Bir yan sütuna kaydıralım. Bunu ilk for döngüsündeki K değişkeni ile yapıyoruz. Hızımız gene 3 milisaniye. Elde ettik fakat geçişi gene göremiyoruz. İki satırda aynı anda yanıyormuş gibi görünüyor. Hızı 150 milisaniye yapalım ve tekrar bakalım. Geçiş var ama çok hızlı. Bunu geciktirmek için aynı hareketi tekrar yaptıralım. Burada 3 tekrarı yapıp sonra diğer satıra geçiyor. Fazla tekrarlarda bu harekete bir gecikme sağlayacak. Bunun için bir for döngüsü daha ekliyoruz. 25 tekrar için sonucumuza bakalım. Şimdi de tekrar değerini 50 yapalım. Bu şekilde de animasyon hızımızı ayarlamış oluyoruz. Peki animasyonu nasıl hazırlıyoruz? Örnek olarak bu animasyonu seçelim. Animasyonu hazırlarken Excel'den yardım alalım. Sarı hücreler ledlerimizi temsil ediyor. Şimdi işimizi kolaylaştırması için burada da formüllerimizi yazalım. Formülümüz eğer C4 karesinde K yazıyorsa 0, yazmıyorsa 1 şeklinde. Yeşil için Y, mavi için M olacak şekilde aşağıdaki satırlarda da uyarlıyoruz.
Sonrasında diğer satırdakileri de aynı şekilde ekliyoruz. 4 biti de hazırladığımızda bunu 8 bitlik formata dönüştürüyoruz. Başına 0B, sonra bitlerimiz, sonrasında 4 adet 1 ile 8 biti tamamlıyoruz. Bu değeri yapıştırırken sadece değeri olarak yapıştırmalıyız. Yoksa denklemi yapıştırıyor. Şimdi son formülümüz kaldı. Uzunluğunu görmek için aynısını yan yana yapıştırıyorum. Hücreler arasına sadece virgül ekleyip bir araya topluyoruz. Bu şekilde Arduino dizisinin içerisine direkt ekleyebiliriz. Bunu da yana sadece değer olarak yapıştıracağız. Her satır için son kod bu şekilde gözükecek. Hazırlığımız tamam. Şimdi örneğimize geçelim. İlk durumda sadece birinci lamba mavi yanacak. Mavideki ilk led'i M yapıp tüm kodu kopyalıyoruz. Birinci adım kısmına yapıştırıyoruz. Formülü aşağı kadar çoğaltmamışım. Şimdi ikinci durumumuzda ilk led sarı yani kırmızı ve yeşil. Hemen onları yazıyoruz. İkinci satırımız mavi, onu da yazıyoruz. Bitlerimiz oluştu. Bunu da kopyalıyoruz. Şimdi üçüncü harekete geçelim. İlk ledimiz mor yani kırmızı ve mavi. İkinci ledimiz sarı, kırmızı ve yeşil. Üçüncü ledimiz için de mavi için M yazıyoruz. Bunu da kopyalayıp yapıştıralım. Dördüncü hareketi de diğerleri gibi hazırlıyoruz. Fark ettiyseniz bu dördüncü hareket az önce sabit yaktığımız ve yana kaydırdığımız örnek. Evet, şimdi tüm bitlerimiz hazır. Bunları Arduino içine ekleyebiliriz. Kırmızının birinci satırını kırmızı dizisinin birinci satırına, 2, 3, 4 bu şekilde yeşil ve maviyi de ekliyoruz.
Burada kaç adım olduğunu belirtmemizi istiyor. Biz 4 adım hazırladığımız için bu kısma 4 yazıyoruz. Devre şemamız şekildeki gibi. Bu devre ile 8x8 RGB LED matris sürebiliriz. Data ve clock pinlerini Arduino'ya bağlarken anot bağlantısında olduğu gibi pull-up rezistörler ekliyoruz. Şekil karmaşık gözükmesin diye şemaya eklemedim. Sürücü kartımızın son hali bu şekilde. Biz ilk 4 bitle süreceğimiz için ilk 4 çıkışı kullanacağız. Dikeyleri dikeye, renkleri de renklere bağlıyoruz. Kodu 2 slide şeklinde ekledim. Diziyi buraya temsili olarak ekledim, yoksa çok uzun gözüküyor. MSB First için bir örnek olsun diye anot dizisinin bitlerini sondan hazırladım. Buraya kadar sabredip izlediyseniz teşekkürler.